Merhaba değerli arkadaşlar. Romlarla ilgili yeni bir video ve yeni bir konu ile karşınızdayız. Bugün sizler için Romların göçü hakkında bilgi vereceğim. Sizden ricam videoyu beğenin, ücretsiz abone olun ve arkadaşlarınıza dağıtın ki daha fazla kişi videodan yararlansın. Bunu dedikten sonra derse başlayalım. Romların göçü. Biz Romların ana vatanını araştırırken Romların kendi ismiyle yaşadığı bir yer yalnız Mısır'dı. İsmi Romatan. Birçok bilim adamları Romların ana vatanının Hindistan'ın Kanauj devleti olduğunu söyler. Bilim adamları Romların bu devlete zengin ve esnaf olduklarını belirtmiştir. Bilim adamları Romların yaşadığı Kanauj hakkında konuştukları zaman onlar yalnız akılla alıyorlar çünkü Kanauç'ta Rom diye bir millet yok. Ayrıca Romların ilk Hindistan Kanauç'tan göçü 420 yılında olduğu ve ilk göç edenlerin sayısı 12.000 olup Persiya yani İran'a yerleşmişler. Fakat bu adı geçen müzisyen olanlar adlandırıları göçmenler Rom ismiyle anılmamaktadır. Onlara İran'da bile Rom ismiyle çağrılmamaktadır. Kendilerini Lur olan adlandırılan bulurlar, kendilerini Rom olarak bildirmiyorlar, kabul etmiyorlar. Lurlar yoksul bir millet olup çeşitli işler yaparak yaşamaya çalışıyorlar. Onlar Rom değildi ve birçok Hindistan ve Persiyanlı gibi alt kast olarak yaşama şartları kötü, fakir ve tıpkı Romanların yaşadığı gibi göçebe hayat yaşıyorlar. Romların ana vatanının ararken Rom olmayan bilim adamları tarafından verilen tüm isimler fakir milletleri Romlara benzetmişler. Onun için de bu isimleri vermişler. Fakat bu milletler kendilerini Rom diye adlandırmayıp kendilerini Rom da saymıyorlar. Bu nedenle biz bu isimlerde vakit kaybetmeli. Sadece Romlarla adlandırılan isimler ve Romların kendileri Rom olarak kabul ettikleri ile yetineceğiz. Ve Romların gücünü nasıl olduğunu ve nereden geldiğini araştırmaya çalışacağız. Görüldüğüne göre Romlar, Rom olmayanlar tarafından verilen isimler yanı sıra Romlar kendilerini Rom diye adlandıran isimler şunlardır. İlk olarak adı geçen Atsinganyo isimdir ki bu isimden daha sonra çıkan isimler Zingare, Tsiganes, Tsigan vesaire. Görüldüğü üzere Atsinganyo isminin Almaların nefret daha da artmıştır ve Gacuların Rom olmayanların Romları sevilmeyen bir millet haline getirmiştir. Atsinganyo ismi Yunanca dilinden dokunulmaz anlamına gelir yani dokunulmaz olanlar için kullanılır. İsmin İncil'den alınmış ve Yunanca diline çevrilerek İncil'de adı geçen Kabil ile Rom olduğunu Kabil kabul eder, Hz. Adem ve Tanrı tarafından da lanetli olduklarına inanılmaktadır. İncil'de Hz. Adem dünyaya gelen ilk insandır ve onun karısı Hava dünyaya gelen ilk dişi olup ilk doğan çocuğuna Kabil, Kain ismini takarlar. İnançlara göre Kabil'in ikizi olan Labud veya Lubuz isminde bir kız kardeşi varmış. Ayrıca daha sonra diğer ikizler yani Habil, Abel ve İklima dünyaya gelmiştir. Kabil veya Kain bir çift olup Habil, Abel ise bir çiftçi olup Habil ise sığır yetiştirilmiştir. Onların evlilikleri gününe yaklaştığında Hz. Adem onlara Kabil'in Habil ile doğan kız kardeşi ile evlenmesini ve Habil'in ise Kabil ile doğan kız kardeşini ile evlenmesini emretmiştir. Fakat Kabil karşılıksız kalmayıp Tanrı'nın yarattığı ve onunla aynı karnında büyüdüğü kız kardeşiyle evlenmelerini doğru olduğunu söylemiştir ve bununla kalmayıp ikizi ile evlenmeklerini nedenini de kendi ikizi diğer bir kız kardeşten daha güzel olduğunu söylemiş. Bunun hakkında Tanrı'nın düşüncesini almaya karar verilmiş ve Tanrı'ya kurban verirler. Onlar Tanrı'ya kurban edince Tanrı Habil'in kurbanını kabul etmiştir. Oysa Kabil'in kurbanını kabul etmemiştir. Kabil kız kardeşi ile evlenmek için kardeşi olan Habil'i öldürmüş ve Tanrı tarafından lanetlenip oradan kovulmuştur.
Tanrı kabile kimsenin zarar vermemesini emretmiştir ve onun dokunulmaz kılmıştır. İşte buradan dokunulmaz ismi kalmış ve Kabil soyundan olan insanlar dokunulmaz adını almışlar. İşte Atsinganui sözü buradan kalmış ve bu isimle çağrılmış olan Romlar kendilerini Rom olduklarını kabul etmektedirler. Kabil'in soyundan olan millet, alkolü ilk tüketenler, müzik çalanlar, demirci olanlar, çalışanlar, büyü ile uğraşanlar, hayvan eğitmenliği yapanlar, dedelerinin hatırlamak için onların heykellerini yapanlar ve çadırlarda ilk yaşayanlar olması bir zaman Romlar gibi ilginçtir. Eğer tüm bu söylenenlere inanırsak, dini söylentilere göre bu Roman ilk göçüdür diyebiliriz. İnsanoğlu çoğalmaya başlayınca insanlar da başka yerlere gitmeye başlamıştır ve o zamanlardan toprak bireken arasında su yokken Kabil'in halkı aşağıya inmeye başlayıp başka yerlere göç etmeye başlamış ve her zaman göçte bulunmuştur. Atsinganui ismi yeni dönemde 14. yüzyılda Gypsy Mısırlı olarak, yani şimdi yine lanetli ve uzaklaştırılmış olan Ham'ın soyundan gelen insanların adlandırırlar, fakat bu millet bu isimle adlandırıldıysa da her zaman kendilerini Romlar olarak tanıttılar. Gypsy sözü başka ülkelerde Gitan, Fransa'da Gitanos, İspanya'da Gypsies, İngiltere'de Giftos, Yunanistan vesaire adlandırılmıştır. Romların göçü çoktanrıcılık zamanında yazılmadığı için olduğunu biliyoruz. Fakat 12. 13. 14. yüzyılda Hristiyan ve Müslümanların aralarında bulundukları zaman yakında bahsettiğimiz lanetleme o zamandan alınmaya başlamış ve kayıt altına alınıp asla unutmamakla gelecek nesillerin bilinçlenmesi sağlanmıştır. Romların değişik ülkelere girdiğinde yerliler onları hırsız, hilekar, sihirbaz ve kirli oldukları şikayetlerinden dolayı kiliseler, devlet büyüklükleri beraber Romları ülkeden kovmaya karar getirirler. Başlangıçta kilise yerlilerin Romlarla iletişime geçmemeleri yasaklanmıştı. Çünkü Atsinganui, Gypsy, Romlar şeytanlarla iletişime geçtikleri için onlarla iletişimin günah olduğunu söylüyorlardı. Devlet yetkilileri onlara sihir ile uğraştıkları için ticareti yapan Türk casusları oldukları sebebiyle devlet düzeyinde onları cezalandırma kararı alıp sınır dışı etmiştir. Bazı böyle kararlar şunlardır: 1449 yılında, 1496, 1497, 1498 yıllarında alınan kararlara göre Romlar Alman topraklarından kovulması onaylanmıştır. 1500 yılında Kral Maximilian I. Augsburg Alman toplumunun Romlardan temizlenmesini istemiş, onları büyük öldürmelerini de tehdit etmiştir. Böyle güçlükler yıllarca sürmüş ve her gelen kral veya imparator Romların devletlerinden kovulmasını istemiştir. Diğer ülkelerde de Romların ülkeleri sınır içinde bulundukları zaman asıyorlardı. Örnek olarak 17. yüzyılda Çekoslovakya sınır uzunluğunda Romları asıp girmek isteyenlerin ne beklediğini göz önüne bulundurmuştular. Romların dışlanması veya hapis edilmesi kararları Fransa'da da alınmıştır. Örneğin 1504 yılında Louis VII Romları kendi topraklarında bulundurmazsa hep sınır dışı edilmesini emretmiştir. 1510 yılında bir konseyde bütün Romların kovulmasını ya da ülkelerinden bulunan asmak kararını almıştır. 19. yüzyılda başka ağır cezalar kararlarda alınmıştır. Hollanda'da birçok bölgede duvara asılmış Romların posterlerini asıp Romların buraya giriş idam anlamına taşıyordu. İspanya Kralı Carlo V. 1525 yılında Romların 2 gün müddette İspanya'ya terk edilmesini emretmiştir. 1533 yılında daha ağırlatıcı kararlar alınmıştır. Bu kararlara göre Romların elindeki sahip oldukları bütün mallarını alıp dövebilir ve onları sıcak demir ile yakabilir kararlardır.
17. yüzyılın sonunda ve 18. yüzyılın başlangıcında Romları öldürmek için av ilan edildi. Ava polisler, avcılar ve atlılar katıldı. İsveç'te 1560 yılında ilk önce Biskop Laurenius, Petri rahiplerinin Romları vaftiz etmemeleri ve gömmelerine izin vermemiştir. Daha sonra kralın emriyle 1637 yılında Romların dışlanması istenerek kalanların öldürebilmesine izin verilmiştir. Aynı kararlar 18. ve 19. yüzyılda getirilmiş ve Romların İsveç'e girip 1954 yılına kadar yasaktır. Norveç'te Kral Christian tarafından Romlar hakkında getirilen kanun 1843 yılına kadar geçerliydi. Kanuna göre Romların Norveç'ten kovulması, liderlerin ise öldürülmesi kanunuydu. Danimarka'da Kral Christian III 1535 yılında Romların Danimarka'dan çıkarılmasını kararını almıştır. Aynı karar 1555, 1561, 1570 ve 1574 yılına da tekrarlanmıştır. Bu kararlardan sonra Romlar nereye götürülürse onların tutup zorla çalıştırıyorlardı. Ayrıca 1589 yılında Romların dillerinin idam etmek kararı alınmış, halkı da sınır dışı edilmesi kararı alınmıştır. Eğer ülkeyi terk etmezler ise öldürülmelerini serbest kılmışlardı. Aynı karar 1615 ve 1643 yılında da alınmıştır. Oysa 1683 yılında gemi kaptanlarına Romların taşınması emri verilmişti. 1580, 1646 ve 1727 yılında Romların İsviçre'de de kovma kararı alınmıştır. Kararlar yukarıda andığımız gibiydi. Bunlar gibi diğer ülkelerde almış olduğu kararlar aynı olup çok örnekler sayabiliriz. Romların son göçü 1999 yılında Kosova'da savaşından sonra oldu. Bu göç demokratik ülkelerin göz önünde olup 100 binden fazla Rom'un Kosova'dan kovulması ve evlerinin yakılmasıyla olmuştur. Bu göç önceleri Osmanlıların casusları yerine şimdi Sırpların casusları oldukları düşüncesi ile oldu. Değerli arkadaşlar, bugünkü programımız burada sona veriyor. Onun için siz de böyle programları isterseniz abone olun ve ben size her zaman yeni programlar hazırlayacağım. Şimdi görüşmek üzere.